Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, görüyorsunuz tel tel ayrılan güzel bir poğaça tarifiyle geldim size. Çok beğeneceğiniz ve çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir poğaça tarifi. Evet, bu poğaça tarifimin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet, hamurumuzu yoğurmak için öncelikle bir su bardağı ılık suyumu tabağıma alıyorum. Bir bardak ılık sütümü de dahil ettim. Bir çay bardağı sıvı yağımı da dahil ettim. 3 çorba kaşığı da toz şekerimi dahil ediyorum. Bir paket kuru mayamı da dahil ettim. Evet, şeker ve maya erinceye kadar çırpıyoruz. Evet, iyice mayam ve şekerim eridi. Şimdi unumu dahil etmeye başlıyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz dahil ediyorum. Evet, artık hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Şimdiden sonra peyderpey unumu dahil edeceğim. Evet, hamurumuz oldu. Şimdi evet, görüyorsunuz gayet güzel bir hamur oluştu. Kulak memesi yumuşaklığında diyelim. Üzerini kapatıp 15 dakika bekliyoruz. 15 dakika bekledik. Şimdi evet, şöyle hafif gazını alıyoruz. Hafif hafif gazını alalım. Hamurumuzun pürüzsüz ve güzel olmasını sağlayacak bu. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. 5 dakika bekledim. Hamurum çok güzel kabardı gördüğünüz gibi. Onu güzelce topluyorum. Bakın, balon balon oldu. Hemen toplayıp tezgahıma alıyorum. Evet, çok güzel oldu. Bu arada ben 4,5 su bardağı un kullandım. Şimdi bezeleri ayırıyorum. Evet, hemen 12'ye bölüyorum. Eşit böyle bölünmeyebilir. Bezeleri yaparken eşleştiriyoruz. Evet, 12 tane ayırdım. Hamurum çok güzel. Gerçekten. Evet, bezelerimizi yaptık. Hemen açmaya başlıyoruz.
Evet, kafi derecede açtık. Böyle açıp kenara alıyoruz. Tereyağı ve sıvı yağ karışımından tabağıma sürüyorum. İlk hamurumu tabağıma aldım. Hiç boşluk kalmayacak şekilde yağlıyorum. Evet, tamamını üst üste koydum. Hiç boşluk kalmayacak şekilde yağladım. Evet, üzerini örteceğiz. Buzdolabında 15 dakika bekleteceğiz. Evet, buzdolabında 15 dakika beklettim. Çıkardım. Bastıra bastıra şöyle bir miktar açıyoruz. Evet, bir miktar şöyle elimizle ortadan kenara doğru bastıra bastıra açıyoruz. Daha sonra çekerek açmaya başlıyoruz. Evet, kafi derecede açtım. Sonra şöyle katlıyorum. Diğer tarafını da alıyorum. Evet. Şimdi tekrar bunu tabağıma alıyorum. Buzlukta 15 dakika bekletiyorum. Evet, buzluktan çıkardık. 15 dakika bekleyelim dedik. Çok az genişletiyorum. Evet, çok az açtık. Şimdi kesiyoruz şöyle. Evet. 12 beze böldüm. Evet, ben ortalarına beyaz peynir koymayı uygun gördüm. Hemen şöyle alıyorum. Çok da güzel oldu. Şöyle birleştiriyorum.
Toparlıyorum. Ve yuvarlıyorum. Çok da güzel. Böyle. Bakın şöyle katlarına. Katları sayılabiliyor şu haliyle. Evet, dediğim gibi az önce katlar sayılıyor. Evet, böyle toparlıyoruz hepsini. Ve yuvarlıyoruz. İşte bu. Evet, şimdi bezelerimizi, pardon, poğaçalarımızı yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Evet, şimdi üzerini kapatıp tepsi mayasını bekliyoruz. Evet, tepsi mayası geldi. 20 dakika bekledim arkadaşlar, üzeri kapalı olarak. Şimdi yumurta sarısı, bir yumurta sarısı ve bir çorba kaşığı süt karıştırdım. Bunu sürüyorum. Bu arada da fırınımı 180 dereceye ayarladım. Evet, şimdi kesik atıyoruz şöyle poğaçamızın üzerine. Evet, şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğiz. Evet, poğaçalarımız altı üstü enfes oldu. Evet, poğaçalarımızın dışı hafif çıtır ama içi yumuşacık. Şöyle bakın, bastırdığımda görüyorsunuz dışının çıtırlığını. Evet, içine de şöyle bir bakalım. Çok nefis oldu. Ben beyaz peynir koydum. Gördüğünüz gibi her şey koyabilirsiniz. Patates, kaşar peyniri. Evet, yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.